Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik ve bir o kadar da lezzetli kahvaltılık tarifim var. Öncelikle malzemelerimiz kahvaltımız için 2 adet domates kullanıyorum. Domatesi yıkadım ve baş kısımlarını incecik olacak şekilde alıyorum. Ve daha sonra gördüğünüz gibi bu kalınlıkta dilimliyorum. Lütfen incecik dilimlemeyin. Pişirirken erir. Her gün kahvaltıya ne yapsam diye düşünenler için gerçekten çok pratik bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tava büyüklüğünüze göre 3 adet de domates kullanabilirsiniz arkadaşlar. Büyükçe 2 adet domates kullandım ben. Evet, bu şekilde dilimleri ayırdım. Gördüğünüz gibi kalınlığını şöyle. Domateslerim de çok güzel organik. Tavama 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum ve 1 tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Yağ miktarını da azaltabilir, çoğaltabilirsiniz. Yağımızı kızdıralım ve içerisine bir diş sarımsak ekleyelim. Sarımsağı isterseniz rendeleyebilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi bıçakla incecik doğrayabilirsiniz. Domatesli tariflerde sarımsak çok yakışıyor. İnanın ki mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sarımsaklarımı incecik doğradım. Şöyle bir tur çevirdikten sonra üzerine de domateslerini sıralayacağım. Mis gibi sarımsak koktu. Sarımsak miktarını da arttırabilirsiniz dilerseniz ama bir diş yeterli geliyor. Şöyle domateslerimi güzelce diziyorum. Her gün çocukların sıkılmaması için farklı kahvaltılık tarifler yapıyorum ve de sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Birçok yorum alıyorum beğendiğinize dair ve de bu şekilde devam ediyorum. Çok teşekkürler. Sosun içerisi için 3 dal taze soğan kullanıyorum. Taze soğanları da incecik kıyıyorum. Eğer ben soğan sevmiyorum diyorsanız taze soğanı içerisinden çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu şekilde incecik yeşil kısımlarını da doğruyorum. Gerçekten tarifimize lezzet katıyor. Evet, sosu için gerekli malzemelerim 3 adet yumurta. Eğer kalın bir omlet yapmak istemiyorsanız 2 adet yumurta da yeterli gelecektir. İnce olmasını istiyorsanız. Şöyle yumurtamın içerisine şöyle 1 çay kaşığı kadar tuz ekledim. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Ve üzerinde şöyle az bir miktar kaşar rendeledim. Onu da içerisine ekliyorum. Eğer kaşarınız yoksa, sevmiyorsanız farklı peynir çeşitleri de kullanabilirsiniz. Bütün malzemelerimi karıştırıyorum. Evet, sosumuz hazır. Domateslerimin bir yüzü pişti. Diğer yüzünü çeviriyorum. Unutmadan söyleyeyim, birer fiske de tuz serptim. Çok az şöyle domateslerin üzerine. Videomu buraya kadar gelenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer ki sizinle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak kanalıma abone olmayı, eğer videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama sebep olabilirsiniz. Hepinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Sosumuzu domateslerin üzerine ekledim. Şöyle düzeltiyorum. Ve daha sonra kapağını kapatarak kısık ateşte
yumurtalarımızı pişiriyoruz. Görüntüsü dahil o kadar lezzetli olduğunu anlatıyor ki. Evet, şöyle pişmeyi yakınladı. Hatta pişmiş bile. Altını da kontrol etmek istiyorum. Bakar mısınız? Çok da güzel oldu. Hem çok besleyici hem de çok lezzetli bir tarif. Evet, altı da mis gibi kızarmış. Tarifimiz hazır. Servis için şöyle bir servis tabağını alıyorum. Yakından da göstereyim. Soğanları gayet içerisinde güzel pişiyor. Aklınıza takılmasın. Umarım videomu izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince tüm püf noktalarını ve ayrıntıları sizlerle paylaştım. Evet, misler gibi oldu gerçekten. Şöyle dilimliyorum. Sizleri de içini biraz göstermek istiyorum. Eğer tarifimi denerseniz yorum kısmına görüşlerinizi ve düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Tüm yorumlarınızı tek tek okuyorum arkadaşlar. Çok da mutlu oluyorum. Şöyle yakından göstereyim size güzelliğine. Evet, muhteşem oldu. Şöyle bir dilim sizler için iç dokusunu da göstermeden geçemeyeceğim. Yapıp deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet, şifa olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir dahaki yepyeni tariflerimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.